Selamun aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle toplumun kanayan yarası, alkolün evlilikleri kötü şekilde nasıl etkilediğini, yuvaları nasıl yıktığını ve evlatlarımız üzerindeki psikolojik şiddetin nedenli ciddi olduğunu gördüğümüz, koca şiddetine maruz kalan Nurten'in gerçek hikayesini inceleyeceğiz. Bu menkıbe bize gösteriyor ki, mesele sadece kendimiz değil, aynı zamanda toplumu, ahlakı ve yetiştireceğimiz evlatlarımızı da kapsıyor. Bu yaşanmış gerçek olay, sizi zamanın ve mekanın ötesine, manevi bir serüvene davet ediyor. Gelin, onun yaşadığı sınavlara ve keşif yolculuğuna birlikte eşlik edelim. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Bazılarımız geçim derdine düşer, bazılarımız can derdine. İşte bu yaşanmış gerçek olayda Nurten hem geçim derdine hem de can derdine düşmüştü. Çok küçük yaşlarda görücü usulüyle kendinden yaşça büyük bir adamla hayırlı olacağına inandırıldığı bir evlilik yapmıştı. Annesi ve babası olsa muhtemelen böyle bir evliliğe zorlanmazdı. Fakat kimsesizliğin vermiş olduğu yük amcasına da zor gelmiş olacak ki onu alkolik sorumsuz birisiyle evlendirdi. Henüz 30'lu yaşlarına bile varmayan Nurten, evliliğinden itibaren aşağılanmış, hakarete uğramış, üstüne bir de dayak yemişti. Başlarda tüm bu eziyetlere gidecek bir yeri olmadığını bildiği için katlanmıştı. Şimdi 10 yaşında Mehmet adında bir oğlu vardı. Artık tüm bu çileye oğlu da babasız kalmasın diye katlanmak zorundaydı. Kimsesizliğin ne olduğunu çok iyi biliyordu. Ne olursa olsun, oğlunun da aynı acıları yaşamasını istemiyordu. Fakat kocası her gün eve geç geliyor, kazandığı 3 kuruş parayı da alkole yatırıyordu. Kocası Rıza eve gelince yine içmeye devam ediyor, her defasında içkisinin yanına mutlaka meze istiyordu. Nurten istemeyerek de olsa meze hazırlıyor, Rıza'nın masasını donatıyordu. Bir gün yine sarhoş gelen kocasının sorumsuz davranışlarına dayanamadı. Rıza'ya, "Evde yiyecek bir şey yok. Mehmet kaç gündür kahvaltı yapmadan okula gidiyor," dedi ve devam etti. "Bari harçlık bırak." Bu sözlere sinirlenen Rıza, "O zaman doğurmasaydın, bana mı sordun?" diyerek karşılık verdi. Mehmet odasından sürekli anne ve babasının kavgasına şahit olurdu. Ama bu kez daha fazlasına şahit olmak üzereydi. Rıza bir hışımla Nurten'i geri savurdu. Genç kadın yere düştü. Kollarıyla yüzünü kapatıyor, "Yapma," diye bağırıyordu. Mehmet hemen odasından çıktı. Tüm gücüyle babasını tutmaya çalışıyordu. Küçük ellerinin gücü yoktu. Tek yapabildiği, "Baba, anneme vurma," demekti. Fakat babasının güçlü kolları Mehmet'i her defasında savuruyordu. Nurten oğlunun gözlerindeki korkuyu görünce aklında tek bir düşünce belirdi: oğlunu korumak. Gecenin ilerleyen saatlerinde Rıza şişelerini devirmiş, kendi rezilliği içinde çoktan sızmıştı. Nurten bunu fırsat bildi, hemen valizini topladı. Oğlu Mehmet'i uyandırdı ve Rıza'nın cüzdanından biraz para alarak sessizce evi terk etti. Caddeye doğru yürürken Mehmet, "Anne, babam gelmeyecek mi?" diye sordu. Nurten oğlunu önüne alarak eğildi, yanaklarından öptü, gözlerinin içine bakarak, "Hayır oğlum, baban artık gelmeyecek," dedi. Mehmet ne olduğunu tam çözemese de annesine karşılık vermedi. Biraz yürüdükten sonra caddeye vardılar. Nurten yoldan geçen taksilerden birini durdurdu. Taksi şoförü bu saatte caddede yürüyen bu kadına ve oğluna çirkin gözlerle bakıyordu. Taksiye önce oğlunu bindirdi, valizlerini yerleştirdi. Sonra eşarbını düzeltip kendisi de bindi. Şoföre, "Fevzi Çakmak'a gideceğiz," dedi. Yol boyunca şoför kadına imalı gözlerle bakmaya devam etti. Nurten akıllı kadındı. Namusuna laf gelmesindense ölmeyi tercih ederdi. Rahatsız olduğunu belli ettiği davranışlar sergiledi. Sonunda gidecekleri yere vardılar. Taksi şoförüne parayı uzatmıştı ki şoför kadına, "Belli ki yaralısın, paran sende kalsın, İstersen sana kalacak yer bulurum," dedi. Nurten oğlunun yanında yaşadığı bu durum karşısında ne yapacağını bilemedi. Ama parayı şoförün suratına çarpmadan da duramadı. Ve adama dönüp,
Yaralıya mey edene akbaba derler diyerek valizlerini ve oğlunu alıp taksiden indi. Biraz ileride derme çatma duran gecekonduya geldi. Burası onun kocasıyla evlendiren amcasının eviydi. Amcası yıllar önce vefat etmiş ve yengesi tek başına yaşıyordu. Nurten kapıyı çağırdı. Yengesi bu saatte kim ola ki diyerek kapıyı açtığında Nurten'i karşısında gördü. Yüzü gözü moruklar içindeydi. Vakit kaybetmeden içeri buyur etti. Öz amcasının aksine Melike yengesi vicdan sahibi, Allah korkusu olan bir kadındı. Nurten'i kızı gibi görüyordu. Nurten Mehmet'i uyuttuktan sonra yengesiyle karşılıklı konuşmaya başladılar. "Yenge," dedi Nurten, "İznin olursa kendime bir yer bulana kadar burada kalabilir miyim?" Yengesi içtenlikle, "Elbette," dedi. "İstediğin kadar kalabilirsin ama önce anlat bana, bu halin ne?" Nurten, yılların vermiş olduğu yorgunluk ve çaresizlikle, "Artık dayanamıyorum yenge. Bu zamana kadar Mehmet için sustum. Ama artık oğluma da zarar vermesinden korkuyorum. Boşanmaktan başka çarem kalmadı." Melike yenge anlayışlı bir kadındı. Hiç öyle eski kafalı da değildi. Nurten'e hak veriyordu. "Nurten," dedi, "hayırlısı olsun inşallah. Bir göz oda değil mi? Bulunur. İş değil mi? Yapılır. Helalinle namusunla çalışıp kazandıktan sonra kime neymiş?" Nurten'in gözleri dolmuştu. Uzun süreden sonra ilk defa cesaretlendiriliyor, arka çıkılıyor, destekleniyordu. Artık emin olmuştu. Rıza'yla boşanacak, Mehmet'i yanına alacak ve oğlu için çalışıp didinip kavgasız dövüşsüz bir yuva kuracaktı. Sabaha karşı abdestini aldı, kullanılmaktan iz olmuş annesinin seccadesini özenle valizden çıkardı ve namazını kıldı. "Allah'ım, çıktığım yolu bana hayırlı eyle. Evladım ve beni koru. Kimseye muhtaç etme," diyerek içten bir dua etti. Bu sırada öğlen olmuş, Rıza uyanmış, evin içerisinde "Nurten, Allah'ın cezası, her yerim tutulmuş, neden kaldırıp yerime yatırmadın?" diye söyleniyordu. Yerinden kalktı, evi dolaştı, gardırobun kapağının açık olduğunu gördü, hemen valizlere baktı, yerinde yoktu. Öfkeden deliye döndü. Stresini, yorgunluğunu çıkarttığı kişi artık evde değildi. Çok sinirlendi, evi dağıttı, bağırıp çağırmaya başladı. "Kimse beni terk edemez," diyor, aynı zamanda eline ne geçerse fırlatıp duruyordu. Egosu sakin kalmasına bir türlü izin vermiyordu. Hazırlandı, Nurten'i geri getirmek için Melike yengenin evinin yolunu tuttu. Akşama doğru Rıza zil zurna sarhoş şekilde Melike yengenin kapısına varmıştı. Kapıyı öyle bir yumruklayarak çaldı ki komşular evlerin camlarından dışarıyı izlemek için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. "Nurten, aç kız kapıyı, içeride olduğunu biliyorum." Sarhoşluğun vermiş olduğu özgüven ile bağırıp çağırıyor, tehditler savuruyordu. Melike yenge kapıya çıktı, arkasında Nurten ve Mehmet de vardı. Melike yenge sinirli bir şekilde "Ne yaptığını sanıyorsun, koluya komşuya beni rezil ettin," dedi. Rıza'nın umrunda değildi ve Melike yengeyi itip genç kadının saçlarını tuttuğu gibi kapıda sürüklemeye başladı. Nurten acılar içinde çığlık atıyor, Mehmet korkudan ağlayarak "Baba, annemi bırak," diyordu. Kısa süre sonra polislerin gelmesi ve komşuların kadına sahip çıkması üzerine genç kadını güvenli bir şekilde eve sokmayı başardılar. Bir süre sonra Nurten boşanma davası açtı. Boşanma davasının aylarca, hatta yıllarca süreceğinden emindi. Çok korkuyordu ama evladının gözleri önünde ölmeye hiç niyeti yoktu. Melike yenge, Nurten'in bu haline dayanamıyor, sürekli ona moral veriyordu. Bir gün yine karşılıklı sohbet ederken Melike yengesi ona, "Evladın için korktuğunu biliyorum. Evlilik kimine göre cennet bahçesi, kimine göre iğneli fıçı gibidir. Hele evden çık, bir iş bak, ev bak, hayatına odaklan, senin bir evladın var. Ben inanıyorum ki hayatın çok daha güzel olacak." Nurten, gördüğü destek karşısında
cesaretlendi. Gündelik temizliğe gidebileceği bir iş buldu, çalıştı, para kazandı. Sonra biriktirdiği paralardan kendine Melike yengesinin sokağında bir göz odası olan gecekonduyu kiraladı. Ama hala tedirgindi. İçindeki korku boşanasıya kadar belli ki geçmeyecekti. Boşanma süresi ayları aşmıştı ama beklediği gibi de yıllar sürmemişti. Polis olaya tanık olduğu ve komşuların da şahit olduğu için Rıza korkmuş, boşanma sürecini ne hikmetse uzatmamıştı. Nurten yeni hayatına adapte olmaya çalışıyordu. Önce evini güzelleştirmeye çalıştı. Aldığı para belli olduğu için komşuların verdiği eski eşyaları evine getirip temizleyip kullandı. Bazen çöpün kenarına hala kullanılır durumda olan kanepe, koltuk, halı gibi şeyleri gocunmadan getirdi. Onları da bir güzel temizleyip kullandı. Oğlunu mahallesine yakın okula kaydetti. Kendisi işe giderken Melike yengesi oğlu ile ilgilendi. Mehmet için de her şey yolunda gidiyordu. Artık sokağa gönül rahatlığı ile çıkabiliyor, arkadaşları ile gönlünce oyunlar oynayabiliyordu. Gece ağlayarak uyanmaları da bitmişti. Anne ve oğul için huzur yeni başlamıştı ve bu duygu ikisine de mutluluk veriyordu. Mehmet arada sırada da olsa babasını soruyor, annesinden babasının neden gelmediğini söylemesini istiyordu. Mehmet'in yüreğindeki baba özlemi gün geçtikçe büyüyor fakat annesi üzülmesin diye çok dillendirmiyordu. Aylar böyle sürüp giderken Nurten yeni sorunların baş gösterdiğini fark etti. Kazandığı para oğlunun ve kendisinin geçimine yetmiyor, her defasında yeni bir şey alması gerekirse önceliği Mehmet'ten yana kullanıyordu. Artık daha fazla çalışması ve daha fazla kazanması gerekti. Melike yengesine, "Sigortalı bir iş bulmam gerekiyor. Her gün gündelik iş gelmiyor, zorlanıyorum," dedi. Yengesi Nurten'i yüreklendirerek, "Merak etme, onu da bulursun. Az daha sabret kızım, ben de kolu komşuya haber salarım, Allah'ın izniyle bir iş buluruz elbette," dedi. Bu sırada Rıza, Nurten'in yeni evini bulmuş, onu uzaktan izlemeye karar vermişti. Amacı Nurten'i eve getirip evi yeniden çekip çevirmesini, arkasını toplamasını istiyordu. Ama kendini düzeltmek gibi bir niyeti de yoktu. Çünkü ona göre o bir erkekti ve bunları yapmaya hakkı vardı. Nurten aşırı tepki vermiş, durduk yere yuvasını dağıtmıştı. Oğlu hiç aklına gelmiyordu. Aç olup olmaması umrunda bile değildi. Sokaktan sürekli Nurten hakkında bilgi alıyor, öğrendikleri karşısında zevkten dört köşe oluyordu. Karısının maddi durumun daha da kötüye gitmesi Rıza'yı umutlandırdı. Yeni iş bulamayacağını düşünüyor, "Kim cahile iş verir ki, okuma yazması bile yok," diyerek Nurten ile içten içe dalga geçiyordu. Haftalar sonra gündelik işten dönen Nurten, oğlunu almak için yengesinin yanına uğradı. Melike yengesi yüzünde güller açarak Nurten'i karşıladı. "Hayırdır yenge, bu mutluluğun sebebi nedir?" dedi Nurten. "Gözün aydın kızım, şükürler olsun, sana fabrika işi buldum," diyerek karşılık verdi Melike yenge. Nurten heyecandan ne yapacağını bilemedi. Koştu, hemen oğluna sarıldı. "Çok şükür annen yeni bir iş buldu. Artık hayatımız daha da güzel olacak oğlum. Sana ne istersen alabilirim," dedi. Allah'ın izniyle Nurten'in önünde yeni bir yol açılmıştı. Keyfine diyecek yoktu. O gece gönül rahatlığıyla uykuya daldı. Ertesi gün fabrikaya beden işçisi olarak başvuru yaptı. Yol yemeğini de fabrikanın verdiğini öğrenince şaşkınlığı bir kez daha arttı. Bir sonraki gün işbaşı yaptı ve hayatının değişmesini ateşleyecek değişmeler artık ona daha sık gelecekti. Rıza, Nurten'in iş bulmasından dolayı mutsuzdu.
Öfkesini yeniden evi kırıp döküp parçalayarak gösteriyordu. Yine alkol aldığı bir gün oğlunun okul çıkışından sonra Mehmet'le ilgilenme bahanesiyle gitti. Oğlunun elinden tuttu, birlikte yaşadıkları eve kadar gittiler. Bahçe kapısında Melike yengesi duruyordu. Yenge Mehmet ve babasını görünce, "Mehmet oğlum, hemen buraya gel," dedi. Rıza, "Oğlumu görmeye geldim. Sen de kim oluyorsun da aramıza giriyorsun?" dedi. Kadını kapıdan kovdu, baba oğul eve girdiler. Mehmet'in mutluluğuna diyecek yoktu. Babası onu görmek için gelmişti. En azından Mehmet öyle sanıyordu. Rıza oğluna, hadi yiyecek bir şeyler yap da yiyelim," dedi. Mehmet sevinçle babasının isteğini kabul etti. Birlikte yemek yediler. Rıza televizyondan kendi sevdiği programı açmış izliyor. Mehmet de keyifle babasıyla televizyon izlemekten zevk alıyordu. Rıza bir süre sonra Mehmet'e annesini sordu, durumlarını bilmek istiyor. Asıl önemlisi annesinin başka biriyle görüşüp görüşmediğini öğrenmek istiyordu. Mehmet'i uyardı. "Annen koca bulmak için fabrikaya başladı. Seni sevmiyor." Mehmet öyle olmadığını biliyordu ama babası da sonuçta ona yalan söylemezdi. Sonra ekledi. "Sana cici baba getirirse bana haber et. Ben seni ve anneni hemen alıp buralardan götürürüm. Ama bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Annene sakın söyleme," dedi. Mehmet babasına kafasını salladı. Bu tamam demekti. Nurten eve geldiğinde Rıza'yı oğluyla baş başa buldu. İçgüdüsel olarak hemen Mehmet'in yanına koştu ve oğlunu kucakladı. "Hemen buradan defol," dedi. Rıza "Geri döneceğim," diyerek çıkıp gitti. Annesinin durduk yere babasını kovması Mehmet'e çok anlamsız gelmişti. "Babamla vakit geçiriyorduk. Neden onu kovaladın?" dedi ağlayarak. Nurten böyle bir tepki beklemiyordu. Ne diyeceğini bilemedi. Akşam olunca Melike yengesi durumu anlatmak için geldi ve özrünü kabul etmesini istedi. Nurten bugünü kazasız belasız atlattığı için şükür namazı kıldı ve öyle de uyudu. Fabrikada aylar geçmişti. Rıdvan adında Nurten'den çok da büyük olmayan bir adam mahallelilerin ve iş yerindekilerin de önermesiyle Nurten ile konuşmak istediğini söyledi. İkili fabrikanın bahçesinde öğle yemeğinde baş başa konuştular. Rıdvan gerçekten iyi niyetli bir insandı. Onun da başından bir evlilik geçmişti. Rıdvan Nurten'in durumunu az çok öğrenmişti. Nurten bir önceki evliliğinde çektiği çileleri yeniden çekmek istemediğini söyleyerek teklifini nazikçe reddetti. Rıdvan karşısındaki kadının mutsuzluğunu ve daha önemlisi korkusunu görünce Nurten'e "Allah biliyor ki sadece çevredekilerin ısrarı üzerine seninle konuşmuştum. Ama söyledikleri gibi çok iyi birisin. Evladına baba, sana da koca olurum. Benden korkmana gerek yok," dedi. Nurten çok şaşkındı. Güvenmek onun için çok zordu. "Tamam, biraz birbirimizi tanıyalım o zaman. Hayırlısı ise olur," dedi. Günler geçiyor, Nurten yeniden sevilmenin ve ilginin tadına varıyordu. Karşısında ilk defa ona hakaret etmeyen, ağzından kötü söz duymadığı birisiyle tanışıyordu. Üstelik Rıdvan namazında niyazında Allah korkusuyla büyümüş kimsesiz birisiydi. Fikir almak için durumu Melike yengesine danışmaya karar verdi. Akşam oturmak için oğluyla birlikte yengesinin evine gitti. Mehmet içeride televizyon izliyordu. Nurten ve yengesi mutfakta çay içerken sohbete başladılar. Nurten utanarak "Birisiyle tanıştım," dedi. Melike yenge durumu zaten biliyordu. Mahallede haber tez yayılmıştı. "Biliyorum," dedi kıkırdayarak. "Benim rahmetli ahiretliğimin oğlu Rıdvan çok iyi biridir. Elime doğdu." Nurten dona kaldı. "Biliyor musun ama hiç sormadın," dedi. Melike yengesi gülümseyerek "Seni utandırmak istemedim kızım," dedi. Nurten'in biraz daha içi rahatlamıştı. Çünkü Rıdvan işinde, gücünde, abdestinde, namazındaydı. Üstelik bu birlikteliği en başta Melike yengesi Rıdvan'ın kafasına sokmuştu. Sonra mahalleliler, sonra iş yerindekiler, belli ki Allah bu iki kuluna beraberlik yazmıştı. Uzun sohbetler sonunda Nurten'in içi rahatlamış ve Rıdvan'a güven duymayı başarmıştı. Artık evlenmemek için önünde bir engel kalmadığını söyleyecektik ki, Mehmet
Tüm olan biteni duymuş, annesine babasının dolduruşuyla ağzına gelen hakaretleri etmişti. Nurten ne olduğunu anlayamıyordu. Oğlu böyle bir çocuk değildi. Melike yengesinden müsaade istedi ve evlerine geçtiler. Eve varınca Nurten oğluna merhametle neden böyle yaptın diye sordu. Mehmet, babamla barışın, yabancı bir adamla evlenmeni istemiyorum dedi. Nurten derin bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Oğlunun bu kadar acımasız olacağını hiç beklemiyordu. Rıza'nın oğlunu doldurduğundan haberi yoktu. Ertesi gün Nurten iş yerindeyken bu durumu Rıdvan'la konuştu. Seninle evlenmeyi çok isterim ama Mehmet'in rızasını almadan bunu yapamam. Çok zor günler geçirdi. Bir de beni istemediğini düşünmesini istemem dedi. Rıdvan anlayışlıydı ve Nurten'i rahatlatmak için söz yapalım ve zamana bırakalım. Hemen evlenmemize gerek yok. Önce Mehmet'in gönlünü yapmaya çalışalım dedi. Nurten bu sözleri duyunca içi biraz daha rahatladı. Denemekten ne kaybederiz dedi. Bu esnada Rıza Mehmet'in okulunun önüne gelmişti. Mehmet'i okuldan aldı, her zamanki gibi oğluyla konuşmak için parka gittiler. Mehmet'in eline yalandan bir simit alıp verdi. Anlat bakalım annen neler yapıyor dedi. Mehmet gözleri dolmuş bir şekilde annem başka birisiyle evlenecekmiş dedi. Rıza haberi alır almaz oğlunu parkta bıraktı ve doğruca fabrikaya gitti. Mesai bitene kadar kapıda bekledi, söylenenler doğru mu diye teyit etmek istiyordu. Mesai bitiminde Nurten ve Rıdvan'ı sohbet ederek servise gittiklerini gördü. Çıldırmış gibi bağıra çağıra Nurten ve Rıdvan'ın karşısına dikildi. Rıdvan ve insanların karşısında Nurten'e ağza alınmayacak hakaretler etmeye başladı. Nurten'i kolundan yakaladı ve onu götürmeye çalıştı. Rıdvansa bu duruma seyirci kalamazdı. Rıza'yı kolundan tutarak uyardı. Siz evli değilsiniz, onu rahat bırak. Çevredekiler koşuyor, Rıza'nın elinden genç kadını almaya çalışıyorlardı. Rıza o kadar insan karşısında bir şey yapamayacağını anlayınca kaçıp gitti. Rıdvan ve çevresindekiler Nurten'i sakinleştiriyordu. Ama Nurten Rıza'nın bir türlü nasıl haber aldığını, fabrikanın adresini nasıl bulduğunu bilmiyordu. Çok korkmuştu. Eve vardığında Mehmet'in ağlayarak annesini beklediğini fark etti. Ne olur olmaz diye eve Melike yengesi ve Rıdvan da gelmişti. Nurten neden ağladığını sorunca Mehmet'in babasının onu parkta nasıl terk edip gittiğini anlattı. Rıdvan Mehmet'in acısını yüreğinde hissetti. Gidip dışarıdan bir şeyler alalım küçük adam. Hem de tanışırız dedi. Mehmet istemeyerek de olsa Rıdvan'ın teklifini kabul etti. Nurten'e biz erkek erkeğe konuşmaya gidiyoruz. Dönüşte Mehmet size ne alsın isterseniz diyerek Mehmet'e göz kırptı. İki adam evden dışarı çıktı ve markete giderken Rıdvan usul usul Mehmet'in ağzından laf almayı başardı. Sonraki günler Nurten ve Mehmet için çok zor geçmeye başladı. Rıza rahat durmuyor, alkollü bir şekilde okula gidip Mehmet'le konuşmaya çalışıyor, annesi hakkında bilgi almak istiyordu. Öğretmenleri önceden tembihlendiği için çocukla Rıza'yı görüştürmeyi reddediyorlardı. Bu durum Rıza'yı daha çok öfkelendirdi. Artık Rıza Nurten'in kapısında bekliyor, onu yok etmek için planlar yapıyordu. Bu süreç içinde Rıdvan ve Mehmet'in arası önemli ölçüde düzelmişti. Mehmet Rıdvan'a güven duymaya başlamıştı. Rıdvan da Mehmet'e evlat gözüyle bakmaya başlamıştı. Bir gün Nurten evden işe gitmek için hazırlanırken Rıza kapının önünde bekliyordu. Nurten'in evinden çıktığı esnada hemen üzerine atladı ve sabahın köründe genç kadını dövmeye başladı. Boşandıklarını Rıza'ya anlatmaya çalışsa da Rıza duymazdan geliyordu. Komşular çığlık seslerine hemen kadının yardımına koştu. Polis geldi ve genç kadın bu sefer de paçayı yırttığını fark ederek şükrediyordu. Tüm bu olanlar Mehmet için kabus gibiydi. Ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. Rıdvan'la takıla takıla Mehmet'in merhameti daha ağır basmaya başladı. Her kavgadan sonra Rıza saklanıyor, tam her şey unutulmaya başlayınca yeniden ortaya çıkıyordu. Uzaklaştırmalar artık hiçbir işe yaramıyordu. Rıza ne olursa olsun Nurten'i yeniden evine döndürmeyi başaramayacağını anladı. Bu yüzden her zamankinden daha öfkeli ve tehlikeliydi.
Günlerini planlar kurarak, içerek ve yatarak geçirmeye başlamıştı. İşini bırakmış, tek takıntısı olan Nurten'i yakaladığında yapacağı türlü eziyetlerin hayalini kurarak mutlu oluyordu. Rıdvan, Nurten'in başına gelenlere üzülüyor, bir an önce evlenmek için Nurten'i ikna etmeye çalışıyordu. Nurten'i her koşulda yalnız bırakmamaya özen gösteriyor, ona ve Mehmet'e sahip çıkmak için elinden geleni yapıyordu. Nurten'e "Artık evlenmeliyiz. Bu adam gözünü kararttı. Sana bir şey yapmasından korkuyorum." dedi. Nurten olayların farkındaydı. "Aynı sebep yüzünden evlenemeyiz." dedi. "Ayrılmak en doğrusu. Sana da bir şey yapabilir. Kimsenin vebaline girmek istemem, özellikle de senin." dedi. Sonra ekledi. "Zaten şehirden kaçacağım. Bizi bulamayacağı bir yerle yerleşeceğim. Bence ayrılmalıyız. Umarım daha iyi bir eş bulursun. Hakkını helal et." dedi. Yüzüğü çıkardı, ağlayarak Rıdvan'a verdi. Nurten gidebileceği yerleri araştırıyor, oğluyla güvende olabileceği bir yer arıyordu. İşini bırakmış, başkasına zarar gelmemesi için mümkün olduğunca evden dışarı çıkmıyor, oğlunu bile okula göndermiyordu. Bir hafta sonra Nurten yeniden eline valizlerini aldı, oğlunu yanına kattı, Melike yengesiyle vedalaşmak için yürümeye başlamış ki birisi eşarbını çekiştiriyordu. Acıyla yere düştü. Yüzüne ve vücuduna tekmeler geliyor, feryat figan bağırıyordu. Olanları gören komşular Rıdvan'a haber saldı. Rıdvan geldiğinde sokakta kimseyi bulamamış, sadece valizlerin sokağın başında kaldığını görmüştü. Koşarak evin kapısına kadar ilerlediğinde kapının önünde komşular ve polis araçlarının olduğunu fark etti. Ama etrafta ne Mehmet ne de Nurten. Sakince dinledikten sonra Rıza'nın Nurten'i ve Mehmet'i esir aldığını anladı. Bahçeden dolanarak yatak odasının camını zorladı, sessizce içeri girdi, evin içinde kıyametler kopuyordu. Mehmet kıpkırmızı gözlerle Rıdvan'a bakıyordu. Rıdvan, Mehmet'e susmasını işaret ederek annesinin dayak yediği odaya doğru ilerledi ve Rıza'nın arkasından saldırıp yere düşürdü. Nurten kendinden geçmişti. Nurten'i ayıltmaya çalışırken Rıza ayağa kalktı. Belinden silahını çıkardı. Rıdvan'a yavaşça ayağa kalkmasını söyledi. Rıdvan ayağa kalktığında "Dışarıda polisler var, sağ kalmazsın." dedi. Rıza'nın hiçbir şey umurunda değildi. Rıdvan, "Adamsan silahı at da erkek erkeğe dövüşelim." dedi. Bu esnada Nurten ve Mehmet ağlıyorlardı. Rıza, alkolün de etkisiyle silahı alabileceği bir yere koydu. Rıdvan'la boğuşmaya başladı. Tam o esnada Mehmet silahı aldı ve kavga eden iki adamın üzerine doğrulttu. Nurten, "Mehmet, onu bırak!" diyerek bağırmaya başladı. Rıza, oğluna "Vur onu, hadi babacığım!" diyerek teşvik etti. Rıdvan Mehmet'e döndü. "Neler çektiğini biliyorum. Seni ve anneni kurtarmak için geldim. Bırak o silahı, hayatını karartma evladım." dedi. Mehmet önce annesine baktı, sonra babası ve Rıdvan'ın söylediği cümleleri tarttı ve silahı babasına çevirdi. Rıdvan, "Hayır aslanım, sakın, o senin baban, vicdan azabı çekersin." diyerek ikna etmeye çalışsa da Mehmet içinde yaşadığı durumun ömür boyu süreceğini, babasının onu defalarca kullandığını ve annesine yapılan davranışın yanlış olduğunu söyleyerek silahı ateşledi. Rıdvan ani bir hareketle Rıza'yı kanepeye doğru itti. Ateş sesini duyan polisler kapıyı kırıp içeri girdi. Mehmet'in elindeki tabancayı aldılar. Çocuk ve annesini dışarı çıkardılar. Biraz sonra Nurten ve dışarıdaki kalabalık içeriden kimin sağlam çıktığını görmek için kapıya odaklanmıştı. Nurten ağlayarak feryat ediyor. "Oğlum ne yaptın?" diyerek söyleniyordu. İçeriden ilk çıkan Rıdvan'dı. Yüzünde garip bir tebessüm vardı. Arkasından koluna tampon yapılmış ama elleri kelepçeli olan Rıza polis eşliğinde çıktı. Nurten derin bir nefes aldı. Oğlu Mehmet'e sarıldı. "Çok şükür ya Rabbim, oğlumu bana bağışladın." diyerek dua etti. Bir yıl içinde Rıdvan ve Nurten evlendiler. Nurten ve Mehmet, Rıdvan'ın mütevazı babadan kalma evine yerleştiler. Rıdvan, Mehmet'le çok iyi anlaşan iki dost oldu. Evet sevgili kardeşlerim, Allah evliliği nasıl helal kıldıysa, boşanmayı da öyle helal kılmıştır. Ve unutmayın, eğer biri yeni bir yol çiziyorsa, köstek olmadan, kırmadan,
anlayış göstererek yardımcı olmalıyız. Allah hepinize Rıdvan gibi hayırlı eşler nasip etsin.